Görünmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump böyle diyordu. Acaba sadece koronavirüsünü mü kastediyordu bu sözlerle? Dijital dolara geçilmesinin sıkça tartışıldığı şu günlerde 2018 yılında Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmış ve herkesi şok eden bir açıklama yapmıştı. Birleşmiş Milletler üyelerinin gözlerinin içine bakarak küreselleşme doktrininizi reddediyoruz demişti Donald Trump. Şu anda iki kutuplu bir savaş izliyoruz aslında. Amerika kanadında Rockefeller, İngiltere kanadında Rothschild ailesi. Perde arkasında ise bir aile daha var. Wallenberg ailesi. İngiltere biliyorsunuz yakın bir zamanda Avrupa Birliği'nden uzun tartışmalar neticesinde çekilme kararı almıştı. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinin İngiltere'nin gizli kralı olan Rothschild ailesine 1 ton borçları vardı. Avrupa Birliği ülkelerinin %41'lik dış borcunun neredeyse tamamı bu aileye ait. Peki hal böyleyken neden çekildi İngiltere Avrupa Birliği'nden diye merak ediyor insan. Çünkü bugün yaşanan operasyonu biliyorlardı. Trump'ı maşa olarak kullanan Rockefeller ve Wallenberg ailesi Avrupa Birliği'ne operasyon çekecekti. Düşünebiliyor musunuz? Donald Trump İtalya Başbakanı ardından İspanya Başbakanı ile telefonda görüşmeler yapıyor. Hemen ertesi gün İtalya ve İspanya liderleri çıkıp Avrupa Birliği'ne ateş püskürüyor. Özetle bu belayı atlatalım, Avrupa Birliği'nden ayrılacağız sinyalleri veriyorlar. Açık açık Avrupa Birliği'ne operasyon yapılıyor şu sıra. Avrupa Birliği para birimi avroyu basan ve tüm dünyada dağıtılmasını sağlayan bir aile var. Rothschild ailesi. Avrupa Birliği operasyonunda derin Amerika'ya hizmet eden bir isim vardı. Geçtiğimiz yıllarda çok duyduk bu ismi. İngiliz İşçi Partisi milletvekili Jo Cox. Bu hanımefendi uzun süre İngiltere'nin içinde yoğun mesai harcadı ve İngiltere Avrupa Birliği'nde kalmalı diyor ve adeta ortalığı bunun için birbirine katıyordu bu kadın. Sonra ne mi oldu? 16 Haziran 2016 tarihinde öldürüldü. Bir suikast sonucu öldürüldü. Ve sonra İngiltere'nin içinden hiç kimse bir kez daha Avrupa Birliği'nden ayrılalım diyemedi. İşte bu operasyonda yem olmamak için de İngiltere hızlı bir şekilde Avrupa Birliği kadrosunu boşalttı. Örneğin son günlerde çok ortaya çıkan bir isim. Boris Johnson'ın İngiltere'de ön plana çıkması asla tesadüf değildir. Boris Johnson'ı tanıyanlar iyi bilir ki Rothschild'ların çok sadık bir adamıdır. Buraya gelmesini, bu mevkiye gelmesini onlara borçludur. Acaba Boris Johnson testi pozitif çıktığı için mi şu sıra karantinada, yoksa suikaste uğrayabileceği için mi geri plana çekildi? Tabii Amerika kanadı böylesine derin operasyon çekerken İngiltere'de de bir takım önlemler alınmaya devam ediyordu. Mesela derin Amerika'nın safında olan Kraliçe 2. Elizabeth'e korona operasyonu ile her şeyden ele tek çektirildi. Rockefeller ve Pentagon'un yaptığı derin plana karşılık Rothschild da gücünü sonuna kadar kullanıyor ve kullanmaya da devam edecek. Aksi de düşünülemezdi. Koronavirüsü malumunuz Çin'den yayıldı. Biz videolarımızda ABD biyolojik silahı 1950'lerden beri üretiyor demiştik. Çin ise Rothschild ailesinin adeta İngiltere'den sonra ikinci kraliyet merkezi ve Çin'in ekonomik pastasından en büyüğünü bu aile alır. Artıklarını da diğerleri alır. Hal böyle olunca acaba Rockefeller ailesi Rothschild ailesinin Çin üzerindeki gücünü mü kırmaya çalıştı? Yoksa tam tersi ABD'nin mi gücü kırılıyor şimdi? Bunu zaman gösterecek. Ama şu an her şey ABD'nin aleyhine. Unutmamak gerekir ki Çin çok kısa bir sürede toparlandı. Hatta diğer ülkelere ilaç, ekipman, doktor ve para yardımı dahi yapmaya başladı. Yani yukarıda filler tepişirken aşağıda olan çimenlere oluyor. Mesela 15 tane büyük şirketin ve toplamda dünya çapında 2000 şirketin CEO'su sessiz sedasız istifa etti. Sadece büyük şirketlerin CEO'ları istifa edince biraz yankı buldu medyada ama hemen konu tüm dünya basınında kapatıldı. Birçok insan duymadı bile.
Dile kolay 2000 şirketin CEO'su aynı anda istifa etti. İstifa ettirilen bu CEO'ların birçoğununsa tutuklanabileceği konuşuluyor şimdi. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu CEO'ların yerine elbette ki yenileri geldi. Ama enteresan bir durum vardı. Yeni gelen CEO'ların tümü Rothschild ailesine hizmet eden sadık kişilerden oluşuyordu. Bu isimler görev başına getirildi çünkü hem sadakat içinde Rothschild'ların imparatorluğunu korumalı hem de derin Amerika kanadından gelecek ataklara karşı dirençli durarak başı dik kararlar verebilmelilerdi. Çünkü Rockefeller'in emrinde olan derin Amerika, küresel olan pek çok şirketin canına okumak istiyordu. Zira o şirketler Rothschild ailesinin emrindeydi. İşte bu şirketler ayakta kalsın diye Rothschild bankerleri Fed'e para aktarmaya başladılar. Fed de bu şirketlere para aktaracak, finanse edecekti onları ayakta kalabilsinler diye bu ekonomik krizde. Ama şimdilerde Donald Trump hedef tahtasına Fed'i oturtmuş durumda ve onun üzerine gitmeye başladı. Trump ve Fed kavgasını da ayrıca bir videoda anlatırız. Bu Trump'ın da işine geliyordu. Çünkü Hillary Clinton Rothschild ailesinin emrindeydi. Onu elediği günden beri Trump'ın azledilmesi yani görevinden düşürülmesi için Rothschild ailesi yoğun çaba harcadı ama Rockefeller baronları buna asla izin vermedi. İşte bu deli Trump bu yüzden Rothschild ailesinin üzerine gitmekten çekinmiyordu. Biz de Donald Trump göreve geldikten sonra görev süresi bitmeden bırakacak demiştik ama olmadı çünkü Rockefeller korumaya devam etti. Trump'ın Macron ile görüntülerini hatırlarsınız. Adeta Macron'la dalga geçti. Çünkü Macron'u Macron yapan, seçim çalışmalarına bile destek veren Rothschild ailesiydi. Dünya artık yeni bir düzene doğru evriliyor. Koronavirüsü küresel bir virüs, dünyanın sonu olur mu bilinmez. Ama Rothschild ailesi bu küresel düzenin devam etmesini isterken Rockefeller ailesi gizli ortağı Wallenberg ailesi ile ulus devlet düzenini istiyor. Kimin dediği olacak, bunu perde arkasından süren savaşın sonuçları belirleyecek elbette. Ama şimdiden belli olan bir şey var. Yeni dünya düzenine çoktan start verildi. Rothschild ailesiydi.